Ayı gibi mi? Ne alaka? Bunu şu an bir kamu spotu olarak veriyorum bütün Türkiye'ye. Bu oyunun çok önemli bir parçası. Bir makro parça. Nexus'u patlatmak. Kamera arkası. Ne kadar kötü bir moderasyon. Ayı gibi Viego'ya giriyor. Boom! Selam arkadaşlar. Ayaküstü analiz programının 2. bölümündeyiz. Ve Türkiye Ligi'nde 4. haftasındayız. Bu haftaki mücadeleler gerçekten gayet de heyecanlı maçlardı. Hemen günün ilk maçıyla başlayalım. Galacticos Supermassive. Bu haftaya Galacticos altyapıdan Ersin'i oynattı. Diğer taraftan Supermassive'de Kireas geri döndü. Ve bakalım bu maçla ilgili neler değişti. Hemen iki takımın kompozisyonuna bakarsak Galacticos kompozisyonunda tamamen klasik bir kompozisyon görüyoruz. Mundus'u, Volibear'ı, Syndra'sı, Aphelios ve Leona'sı varken Supermassive tarafı ise daha farklı bir planla geldi. Jace, Rumble ve Lucian'la üst koridor tarafında daha güçlü seçimler. Ziggs ve Nautilus'la da büyücü alt koridor ikilisine gittiler ki amaçları tamamen erken oyunu domine etmek, haritayı açmak ve aldıkları üstünlükle oyunu kapatmak idi. Maç içerisine girdiğimizde şunu görüyoruz. Harika bir kule altı dive yaptılar. MNS'in ışınlarını aldılar ve bu avantajı nasıl kullandılar? Kullanabildiler mi? Bu arada oyunun devamında Edremir ejder oluyor ve bu hiçbir sorun değil Supermassive için. Ama en büyük sorunlardan bir tanesi MNS orta koridorda birebir skor çıkarttı. Ardından dakika 7'de üst tarafta Mundo ve Volibear Jace'i kesti. Alameti Supermassive alamadı. Galacticos almaya çalışırken Rumble çaldı ama alamadılar. Ve bunun devamında ikinci ejder de Galacticos'a gitti. İlk kule Galacticos'a gitti ve biliyorsunuz dakika 15 civarı oyun bir saat ara verildi. Hatta o ara verildiği noktadan itibaren dedik ki bu maç bitti. Çünkü Supermassive'in kompozisyonu bu avantajı elde edemedi. Kazanmak için daha ekstra şeyler yapmaları gerekiyordu. Ama diğer taraftan Galacticos kompozisyonunda güçlenmeye devam etti. İşin sonunda da aslında Galacticos maçı galibiyetle kapattı. Bu maçta keşke Leona'yı Supermassive alsaydı diyoruz. En azından arındır girmezdi Ziggs. Işınlanla oynardı. Herhangi bir aksiyonda ışınlanla atıp tempo üzerine oynayabilirdi ama yapacak bir şey yok. Devam. İkinci karşılaşma Five Ronin Beşiktaş. Hemen kompozisyonlara baktığımızda Five Ronin, Renekton, Nidalee gibi bildiğimiz o bitirim ikili var. Tamamen oyunun içerisinde 2-2'lerde güçlü. Orta koridorda Renekton oynayabilirsin. Üst koridorda oynayabilirsin ve o koridorda üstünlük elde edersin. Orta koridora Twisted Fate aldılar. Alt koridora Jhin ve Braum aldılar. Bu kompozisyonda hasar eksik. Ana taşıyıcı eksik biraz. O yüzden riskli bir kompozisyon çünkü genellikle Renekton bizim bildiğimiz Renekton değil ki. Adam evet bir Afrika yağmur ormanları timsahıyken bildiğin bizim Bağcılar'da sanki bir zooloji hastanesinde rehabilite gören timsah gibiydi. Şimdi diyeceksiniz ki Bağcılar'da zooloji hastanesi mi var? Bence yok. Tamamen uydurdum. Yalan dolan. Lütfen Bağcılar'da zooloji hastanesi diye bir şey aramayın. Bu yüzden de beni suçlamayın. Tamamen bir şakaydı lütfen. Bunu da uyarı olarak belirteyim. Şimdi bu Renekton o kadar güçlü değil ki. Kan içen zayıfladı zaten. Geçtiğimiz dönem çok güçlüydü. Renekton'un can çalması da azaldı. Yani bir temel taşıyıcı yok. Bu takımın temel taşıyıcısı kim olacak erken oyundan sonra? TF? No. Jhin? No. Yani burada ne bekliyorsunuz bu tarz kompozisyonlarda? Renekton, Nidalee ile üstünlük sağlayacaksınız. Hatta TF'i de koyarak o üstünlüğü garantiliyorsunuz. Bu sefer daha bir hiper taşıyıcı ihtiyacınız var. Jhin yerine belki bir Ezreal, belki bir Jinx, belki bir Aphelios. Diğer taraftansa Beşiktaş'ın kompozisyonu daha güvenli ve daha iyi takım savaşına sahip. Yan koridorlarda bir şekilde daha da güçlenecek. Hemen bakıyoruz. GP, Diana, Jace, Varus ve Nautilus. Takım savaşı var. Kitle kontrol Varus'tan, Nautilus'tan var. Takım savaşı başlatma olarak Diana var. Alan kontrolü GP muazzam bir kompozisyon. Oyun içerisinde Ronin ilk agresyonu çok iyi yaptı ama daha sonraki yaptıkları agresyonlarda reaktif olarak Beşiktaş daha fazla skor çıkardı. Bunları aldıkça da Beşiktaş daha da güçlendi. Güçlendiği noktada da artık oyunu kaybetmek imkansız hale geldi. Bu yüzden de bu maç çok kritik bir maçtı. Her iki takım adına da ama işin sonunda gülen Beşiktaş oldu. Beşiktaş bu maç biraz daha ejder etrafında daha iyi oynayabildi. Geçen haftaları oranla. Bu anlamda onları tebrik ediyorum. Ronin'in de dobarlan bırakma kendini demek istiyorum. Gelelim Fenerbahçe Dark Passage maçına. Hemen bir kompozisyonlara baktığımızda Jace, Volibear, Karma, Tristana, Braum. Diğer taraftan Asım'ın ellerinde Viego, Diana, Orianna, Kalista, Leona. Daha iyi bir takım savaşı kompozisyonu. Diana ile içeri girebileceksiniz. Leona ile içeri girebiliyorsunuz. Viego aslında güçlenen bir dövüşçü. Hiper taşıyıcıya dönebiliyor. Takım savaşlarında bir skorun çıkması onun çok büyük lehine. Ama diğer taraftan Fenerbahçe'de belli bir işte güçlü üstünlük alacağız vesaire. Hiper taşıyıcımız Tristana. Braum'umuz da var. Rakibin kısa
kısa menzili şampiyonlarına karşı falan filan. Neyse burada seçim yasaklamalarıyla hangisi daha iyiydi falan filan demeyeceğim. Benim favorim Dark Passage tarafındaydı. Ama gelelim oyun oynanış kısmına. Şimdi erken oyunu tabii ki Asım klasik bir şekilde öldürüyorlar. Bence bir anlaşma falan yapılsın zaten. Rakibe direkt en az 400 ya da 600 altın vermeye kabul etsin. Bu adamı da kesmeyin abi. Adam ne yaptı size ya? Adamı sürekli kesiyorlar. Ve işin komiği de tamam, İlk kanı alman önemli, güzel, kesiyorsun da oyunun ölü noktalarında herifi hala kesmeye çalışıyorlar. Bunu şu an bir kamu spotu olarak veriyorum bütün Türkiye'ye. Ya yapmayın. Çok da naif ve güzel bir insan bu insan. Neyse devam ediyoruz. Oyun içerisine baktığımızda ikinci ejder pozisyonuna konuşmak istiyorum. Voley 1. Üst taraftan Asım skorunu çıkarttıktan sonra alameti de aldı. Gayet kontrolü başladılar. De kardeşim ya bu ejder olayı nedir ya? Elinde alamet var. Tristana var. Rakip zaten toplanmış orada. Tristana ile puşlasana. Kuleye bir iki barikat al. Aç o kuleyi. Alamet de var sende. Sal abi ejderi. Ne bu ejder sevdası? Böyle bir oyun yok. Oyunu oynayacağız diye. İşte ejder bu oyunun çok önemli bir parçası. Bir makro parça. Alamet makro parça. Ya bütün amaç Nexus'u patlatmak. Boom. Bunun içinde geri kalan her şey kule, altın, eşya, alamet, baron, seviye, bütün bu bilgiler bir araç. Bakın amacınıza giden yolda bir araç. Ejder olmadan da maç kazanılabiliyor. Baron olmadan da maç kazanılabiliyor. Bu genel objektifler olmadan da maç kazanabiliyor. Kule alma kardeş. Kule almanız gerekiyor en azından. Ama sen o zaman ya ejderi pozisyonu kaçmış. Alametin var. Aç abi oyunu. Alametin rağmen ilk kule alan taraf Ruvelius oldu Kalista'yla. Gelelim. Dakika 17'deki savaş çok önemli. Hemen aradan yakaladılar. Muazzam bir şey. Ama burada Fenerbahçe'nin ya iyi bir şeyler yaptığını söylüyorum. Çünkü Dark Passage zaten oyunu kontrollü oynuyordu. Daha sakin oynuyorlar. Çok da onlara bir şey yapmasına gerek kalmadı. Çünkü bir yerde karar veren Fenerbahçe bir şeyleri. Hemen bakalım. Dakika 22. Oncan orada Viego'ya saldırıyor. Rames ayı gibi Viego'ya giriyor. Çünkü oyunda şampiyon ayı zaten. Bana bunu açıklattırma. Voley 1 oynuyor. Kamera arkası ne kadar kötü bir moderasyon. Ayı gibi mi? Ne alaka? Evet. Ayı gibi dalıyorlar. Steinem ışınlan atıyor. Rakip bunların ağzını yüzünü dağıtıyor. Hani gang savaşları olur. Gidersin yanlışlıkla başkasının mahallesine. Artistik yaparsın ya. Hani bir tane çocuk bulursun. Lan ne buraya gel dersin. Böyle kafasına vurursun falan. Abi diye bağırır ya böyle. Sonra bir bakarsın yanına akrabaları gelir. Onun gibi. 3 kişi giriyorlar. Dayak gibi çıkıyorlar. Yani böyle olmaz. Neden olmaz? Çünkü sen orta koridorda Braum'un base'den çıkıyor. O adam orada yok. Tamam. Bir dürtersin herifi. Peşini kovalamak. Oraya yatırım yapmanın anlamı yok. Orta koridorda push'un yok. Tristana kule altında bekliyor. Rakip Kalista Leon'a gelmiş. Pushlayacak orayı. Sen niye bu kadar uzun bir aksiyon alıyorsun? Küçük bir aksiyon al. Vur kaç. Ama yok. Biz diyor orada öleceğiz. Voley 1 kaçıyor hatta. Pardon. 3 değil 2 elip çıkıyor. Voley 1 kaçıyor ama nasıl kaçıyor? Nasıl kaçıyor o ayıcık? Ultisini atıyor. Flash'ını atıyor. Onu kurtarmak için Braum, Tristana ulti atıyor. Ağlıyordu ultiler. Ne oldu peki? Hiç sorun yok. Dakika 23. Tam bu aksiyonun 1 dakika sonrasında. Hemen bakıyoruz. 5'e 5'e. Voley 1'in ultisi yok. Braum ultisi yok. Tristana ultisi yok. Ama ne var? Ejder var. O mübarek. O nur, huzur barındıran ejder çıkmış. Herkesi çağırıyor. Gel diyor. Al beni. Beni al. Beni alın diyor ejder. Bağırıyordu. Fenerbahçe durmuyordu. Ultim yok. Alacağım o ejderi diyordu. Peki ne oldu? Ayıcık başladı koşturmaya. Saldırmaya başladı ayıcık. Rakibin bütün ultileri vardı. 5 kişi bir arada baktılar. Ayıcık ejder için koşuyordu. Bir vurdular ayıcığın kafasına pat pat pat. Direkt takım savaşını aldılar. Dediler sana bok var sana ejder. Ejder'e de aldığı DP. Baron da aldı DP. Oyunun da kazandığı DP. Buradan DP'yi tebrik ediyorum. Fenerbahçe'de come on. Come on diyorum. Genç arkadaşlar öğrenecekler. Gelelim günün en önemli maçlarından bir tanesine. Ivy Galatasaray. Hemen bir komplara baktığımızda Karma, Lee Sin, LeBlanc, Ezreal, Brown. Diğer tarafta Renekton, Rumble, Galio, Kalista, Leona. Hasar konusunda Wildcats'in kompozisyonundan ziyade daha çok Galatasaray'ın kompozisyonu daha hoşuma gitti. Ama seçim yasaklamadansa burada konuşmak istediğim konu oyun içi. Erken oyunda Wildcats Galatasaray alt koridor etrafında çok fazla savaş döndürdü. Ve bunun birçoğunda avantaj elde ettiler. Holy çok kastı. Çok uzun bir mücadele oldu. Ejderler alındı, verildi. Savaşlar yapıldı. Ejder için çok fazla ölüm oldu. Ama Galatasaray ruhu vermesine rağmen maçı kazandı. Şimdi gelelim en kritik noktalarda. Tam Wildcats oyunda bir şeyler açacak. İkinci alamette bir savaş oluyor. O savaşta zaten 2 tane skor çıkarıyorlar. Ama. Bakın aynı sorun MSI'da Pain'e karşı da oldu. O kadar öndesiniz. Skor almışsınız. Haritada temponuz var. Adam kovalamak da neyin nesi bu kadar. Böyle bir oyun yok ya. Uluslararası arenaya gittik. Tecrübelendik dedik. Ders çıkardık. Abi bu maçta niye yapıyorsun? Sen 2 tane skor çıkarmışsın. Alsana alameti. Açsana oyunu artık. Ama yok. Gittik o savaşın
Gittik diyorum ben de. Sanki ben yapmışım gibi. Üzülüyorum çünkü. Ben gitmedim aslında. Gidildi. Üst koridor 2 skor daha verildi. O avantaj tamamen geçti gitti. Yani daha büyük avantajla bu mücadelelerde bu tarz avantajlar çok önemli. Oğuzkan'ın erken oyun performansını çok ama çok beğendim. Orta oyunda da gayet iyiydi. Gelelim oyun içerisinde bir baron pozisyonu var. Orada aradan bir Galio çıkartıldı. İşte bir baron girildi. Bitirilse mi bitirilmese mi sorun mu? Galatasaray hep aslında rakibin bu objektif takıntısının etrafında avantaj elde etmeyi çok oynadı. 5. ejderi Galatasaray alıyor ama Wildcats o savaştan katliam çıkartıyor. Ejderi bu kadar büyütmek yerine odağınız ejderin baskısını kullanıp rakibi düşürmeye oynamak olmalı. Bunu yapmıyoruz. Bunu da Galatasaray yapıyor. Her ejderden bir avantaj çıkartmaya bakıyorlar. İşte bir skor, 2 skor. Avantaj çıkarttığınız zaman rakip zaten ejderi alıp ölüyorsa ejderi almayan taraf hemen gidiyor orta koridorda kule almaya çalışıyor. Başka bir yer alıyor. Hem skor almış, avantajını arttırmaya çalışıyor ve daha önemli savaşlarda daha güçlü girmeye odaklanıyorlar. Takımların buna odaklanması lazım ve Galatasaray'ı da tebrik ediyorum. Tekrardan söylüyorum, muazzam bir maç. Özeti bile olsa izlemenizi tavsiye ederim. İkinci günün derbi niteliğinde bir mücadelesi. Nasıl Esports Galatasaray Esports'a karşı. Heyecanla bekledik. Acaba namağlup iki takım mücadelesi ne olacak diye. Galatasaray kompozisyonu, tempo kompozisyonu Pardı görmemiştik uzun zamandır. Ezreal var, Zoe var. Tamamen tempo ağırlıklı. Nasıl tarafında voley bir yani Bono'nun bir imza şampiyonu gibi oldu. Onun dışında orta koridor seçimi işte Gio'nun Irelia'sı. Yani Gio'nun Irelia'sı çok meşhur bir Irelia. Amerika'da akademide oynadığı dönemde bile fark yaratabiliyordu. Ama Galatasaray muazzam iyi oynadı. Mojito'nun ellerinden öpüyorum. Hafta sonunu en iyi oyuncusu Mojito olabilir. Bu hafta sonu için konuşuyorum. O nasıl bir oynayış ya? Yerli bir ormancı olduğundan ötürü bu performans dolayı seninle gurur duyuyorum ve tebrik ediyorum. Galatasaray kompozisyonunda nasıl oynayacağını farkında. Mesafesini koruyor, pozisyonları iyi koruyor, görüş etrafında oynuyor, avantajı elde edip maçı kazanmayı biliyor. Güzel bir keyifli bir mücadeleydi ama Wildcats Galatasaray maçı kadar da o kadar çekişmeli değildi. Çünkü Mojito erken oyunda Sova'nı 3 kere kestiler. Yani zayıf taraf Sovan oldu. Normalde Nasır dediğimizde ne vardı aklımızda? Bono genellikle üst koridorda büyük avantajlar verir. Kiyu ile beraber gün elindeki şampiyon da hep bunların destekleyici bir şampiyon olur. Nedir işte Set olur, TF olur. Belki Orianna olur fark etmez. Bir tane olur. Ama o da ışınları olmayan bir Irelia oynuyordu. Ve yan koridorlara gitmek, orada bir baskı yaratmak, haritada aktif olamadı Giyu. Bono'nun elinde zayıf bir Sovan. Sadece koridor kazanmaya odaklı bir Giyu kaldı. Ve bence bu Nasır'ın ligdeki diğer maçlarda oynadığı oyun planının çok ama çok tersiydi. Galatasaray'a karşı bu işlemedi. Galatasaray takım kompozisyonu daha bilincinde, daha nasıl oynayacağını bilen bir takımdı. İkinci günün ikinci mücadelesi Dark Passage Supermassive. Dark Passage ilk gün bir galibiyet aldı. Supermassive bir yenilgi. Önemli bir maç. Yani Supermassive bir şekilde kendini toparlaması lazım. Dark Passage da o galibiyetin ivmesini yakalamak istiyor. Bakalım neler oldu. Erken oyunda iyi bir baskı. Kiryas tarafından Ragnar ile birlikte Fabuls'u kesmeye başardılar her zamanki gibi. Ama aklımdaki sorulardan bir tanesi şu. Üst taraf bu kadar güçleniyorken alamet nasıl alamaz o takım? Bir de ikinci ejderde aksiyon alıyor. Sub tarafı bir skor çıkartıyor ama ultilerini harcıyorlar. O noktadan sonra ejderde rakip hala sizinle. Rakip 4 kişi olabilir ama rakibin ultileri varsa ve sizden daha güçlüyse o noktada ejdere bu kadar zaman ayırmaya gerek yok. Koridor ittirin, avantaj yakalayın, başka bir şey yapın. Onun dışında DP rakip eğer ekstra büyük avantajlarını kullanmaya yönelik hamleler yapmıyorsa cezalandırıyor. Bu maç o kadar çok gördük ki Ragnar'ı Ruvelius takım savaşına bile sokmadı ejderha öncesi. Ragnar tam barını ayarladığı noktada pozisyon bulamadı ya da Ruvelius Ezreal'a Ragnar'ı dürttü. Meganarını kullandırtırdı. İlk günde DP daha sakindi. İyi bir reaktif bir ekipti. Rakibin hatasını değerlendiriyordu. Bu maçta benzerini yaptılar ve sonuç aldılar. Bir oyun işleyiş planı ile ilgili bir sorun var. Hangi tarafı güçlü koridor yapacaksınız? Neye oynayacaksınız? Alt koridor seçimleri, fightları nasıl olacak? Dengesizlik hissediyorum. Supermassive'de ilk 2 hafta yoktu. Ama DP'de de toparlanma görüyorum şimdi. DP'yi tebrik ediyorum. Çok önemli galibiyet aldılar. Haftayı 2-0 kapattılar. Bir önceki haftada Beşiktaş'ı yemişlerdi. Muazzam bir çıkış. Diğer taraftan Supermassive de son 2 haftadır 0-2 çekiyorlar. Bir toparlanma çalışması gerekebilir. Evet arkadaşlar, gelelim bir diğer maçımıza. İstanbul Wildcats 5 Ronin. Açıkçası iki takımın da gayet iyi bir seçim hesaplaması var.
bir kazanma koşulları var. Bu oyun hiçbir şekilde kompozisyonla alakası yok. Tamamen oynanışla. Bugün Ferret geldi. Çok meraklıydık ve neler oldu. Açıkçası daha dakika 3'te Yampiri için Ferret yaptığı hamle biraz anlamsızdı. Bir hataydı. Oradan Five Ronin avantajı yakaladı. Bu avantajı ne yaptılar? Yavaş yavaş bir ejder aldı. Ondan sonra alt koridor etrafında güçlenmeye baktı. Dakika 8 civarı. Çok önemli bir hamle. İstanbul Wildcats çok iyi bir kule altı baskın attılar. Aynı zamanda Broccoli ejder oluyordu. Bu baskını gördükleri andan itibaren Broly'e base attı. Broccoli ejderi aldığı gibi rakibin alamet yapmak istediklerini fark ettiklerinde direkt alamete koştular. Rakibi orada kestiler. Bence bu alamet engelleme hareketi gayet başarılıydı Five Ronin'den. Çünkü Five Ronin'den biz bu şekilde bir proaktivite, iletişim gerektiren oyunları hiç görmemiştik. Bugün ilk defa bunu yaptılar. Aradığımızda, beklediğimizde buydu. Ondan sonra Starscream'den muazzam bir oyun. Bu sezonun en iyi oyununu çıkardı. Diğer taraftan Broccoli de alt koridora bu sefer yatırım yaptı. Alt koridor dive attılar. Wildcats tarafını iyice zorladılar. Oyunda belli pozisyon oldu ama size çok ama çok net şunu söyleyeceğim. Dakika 30'a bakın. Dakika 30'dan 32'ye kadar Five Ronin iletişim sorununu çözmüş olduğunu ispatı. Dakika 30'da orta koridorda bir savaş oluyor. O noktada sıçralar harcanıyor. Wildcats tarafında o hareketin 1,5 dakika sonrasında rakip ormanda görüş atılmış. Starscream'i bekliyorlar. Onun pozisyonu yakaladıkları noktada kesiyorlar ve sonra Baron'a başlıyorlar takımca. Ama Baron'a başlarken amaçları bitirmek değil. Çünkü dakika 30'daki savaşta zaten sıçralar alındığı için Wildcats tarafından onların Baron pitine yaklaştıkları noktada takım haline döndüklerinde keseceklerini biliyorlardı. Ki zaten öyle oldu. Baktılar Wildcats Baron tarafına geldiği gibi sıçrası olmayan bu oyuncuların üzerine Broccoli anında atladı. Şampiyonun limitlerini kullandı Diana'yla ve kestiler, katliam yarattılar. Bu pozisyon Wildcats adına değil ama Ronin adına şu haftaya kadar eksik oldukları, onlara maç kaybettiren iletişimsizliği, pozisyon alamamayı geçtim. Kesinlikle daha bilinçli, daha iyilerdi. Tebrikler Five Ronin ve Wildcats için de ne diyeceğimi bilemiyorum. Ferret de geldi ama çok kayıp gibiydi. Umarım toparlarlar. Gelelim günün son mücadelesine. Beşiktaş Fenerbahçe. Wukong, Diana, Yone gayet güzel bir kompozisyon. Ama diğer tarafta da Nocturne, Hecarim, Syndra görüyoruz. Genelde 3 üstlerden bahsedince. Hecarim piki biraz ilginç bir pikti. Bu dönem çok sık görmediğimiz, hatta belki hiç görmedik ama mutlaka görmüşüz de bir yerlerde. Dünyanın belli bir uçlarında oynanmıştır. Ama ligimizde ilk defa gördük. Açıkçası ben Beşiktaş'ı da Fener'i de tebrik ediyorum. Bu maçta Leno'mu tebrik ediyorum özellikle. O da bugün ilk defa oynadı. Uzun bir aradan sonra ve gayet de temiz oynadığını söyleyebilirim. Şimdi hemen maçta şöyle bir durum var. İkinci ejder pozisyonu biraz sıkıntılıydı Beşiktaş için. Çünkü alametleri var. Bence alametlere odaklanmak yerine ejder için ultisini kaybettiler vesaire, pozisyon avantajını kaybettiler ama yine zorladılar. Bu savaşa hiç girmeseler, alametle orta koridor açsalar, yani oyun haritası tempoyu arttırsalar çok daha fazlasını alabilirlerdi. Zaten oyuna iyi başlamışlardı. Juzu'nun oyun bilinci çok açık. Juzu'dan muazzam bir performans. MGX gayet iyi oynuyor. Robin'i de bu iki gün geçen haftaya göre daha iyi gördüm. Ama yine bu ikinci ejder olayı daha iyisini alabilirler ki zaten oyunda 3 ejder vermelerine rağmen maçı kazandı Beşiktaş. Yani ne olabilir ki? Bu kadar çok ejdere takılmamak lazım. Dediğimiz hep konu bu. 19. dakika. Takım savaşıysa çok ilginçti. Yani orada Fenerbahçe bir proaktivite denedi. Dönüşünde neredeyse katliam yaptı Beşiktaş. Bu savaş çok önemliydi. Çok uzundu. Robin oradan içeri giriyor. Ultisi yok. As ölecek. Tam ölmeye yakınken ultisi geliyor. Bu sefer Steel Number kesiyorlar. Dönüşünde rakipleri kesiyorlar. Alamet açıyorlar vesaire vesaire. Ejderi alıyorlar derken o çok kırılma bir andı ve gayet iyiydi. Günün sonunda bu haftanın yüzü gülen takım Beşiktaş oldu. Evet sevgili dostlar, bu haftada kısa ayaküstü analizlerimizde sizlerle beraberdim. Umarım beğenirsiniz. Kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarda da özel bir derin analiz istediğiniz bir maç olursa da bunu yorumlarda belirtin. Biliyorum bu analizleri derin bir şekilde yapmıyorum çünkü asıl amacım zaten ayaküstü biriyle karşılaştığımda yapacağım maç sohbeti kadar. Şu maçı mutlaka bir derin analizini istiyoruz dediğinizde onu da yaparız. Hiç merak etmeyin, takipte kalın.